Burada şu güllerimin rengine bakar mısınız? Çok güzel. Ben gül suyunu şu kırmızılardan yapacağım. Daha gül şurubu ve gül suyu için bize gül topluyor. İlk Türkçe yemek kitabımız M.C. Tabağına bakarsak ölçüleri ne kadar uyarladığımı göstereyim. 650 gram gül yaprağı ve su yerine 130 gram gül yaprağı, 130 gram su, 1.3 kilo şeker yerine 260 gram şeker koyacağım. Bir yumurtanın akı diyor, o konuda tereddütlerim var. Sanıyorum bir yumurtanın akını koymam. 5'te 1 yumurtanın akı çünkü neye denk gelecek? Hani ben size orijinal tarifi okuyorum şimdi. 650 gram iyi cins temiz gül yaprağı hazır edilir. Bir tencereye 650 gram su konup ateşte kaynamaya başlayınca yapraklar içine atılır. Bir kere kaynar gibi olunca ateşten indirilip ağzı kapanır ve soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra süzülüp posası atılır. Elde edilen su 1.3 kilogram iyi cins şeker ve bir yumurtanın köpürmüş akı ile tencereye konup bir kere kabarınca ateşten indirilir. Üzerine gelen köpük atılıp süzüldükten sonra ağzı ufak şişelere konur ve şişelerin ağzı iyice kapanarak saklanır. Hiç hava aldırmamak lazımdır, zira bozulur. Şimdi bu tarifi okuyunca ben şöyle anlıyorum. Bu gerçekten 1844 tarihli bir tarif, orijinal tarif. Hani o yemek öyle mi yapılır, böyle mi yapılır diye tartışılır ya. Orijinali bu. Sonradan tabii ki yıllar içinde hem yöreye göre hem de zevke göre değişime uğramıştır bu tarifler. Ama orijinali bu. Ben de orijinalini yapmaya çalışacağım. Yumurta akının amacı muhtemelen şudur. Hani süzdükten sonra posasını atıp süzdükten sonra bir miktar içerisinde gül parçası kalmış olabilir vesaire gibi durumlar varsa o yumurta akı köpüğü muhtemelen o posaları kendi bünyesinde toplayıp üste çıkmasını sağlıyordur. Zaten sonra üzerindeki köpük alınır diyor. Muhtemelen o ekstra malzemelerden kurtulup tamamen berrak bir şurup elde etmek içindir. Gül yapraklarını ocağa koydum. 650 gram su koydum. Kaynar gibi olduğu zaman ateşten alıp kenara koyacağım ve diğer işlemlere devam edeceğim. Ama başladı bile, hemen kenara alıyorum tenceremi. Ağzını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Gül suyunu bir süzgeçten geçirerek başka bir tencereye alıyorum. İyice suyunu çıkartmak için elimle de eziyorum. Şimdi bu yaptığımız gül suyun içerisine 260 gram şeker döküyorum. Şekeri koydum. Bir kere kabarana kadar kaynatacağım. Sonra ateşten indireceğim. Soğuduktan sonra ufak şişelere koyup saklayacağım. Hepsi bu kadar. Evet, şurubumuz kaynadı. Artık ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi sıra geldi hazırladığımız gül şurubunu cam kaplara boşaltmaya. Evet, bunu havalı bu şişeye koymasaydım, buraya koysaydım yaklaşık bir kavanoz gül şurubu elde ediyordum. Miktarımız bu şekilde. Annemle gül şurubu yaptık. Herkese merhaba.
Şimdi gül suyu tarifi vereceğim. Gül suyu tarifi vermek nereden çıktı derseniz anlatayım. Türklerin ilk basılı yemek kitabı Meceüt Tabbahin, yani aşçıların sığınağı, 1844'te basılmış ilk kez. Ben bu kitabı aldım. Bu kitapta hem yemeklerin orijinal eski Türkçe yazılışlarını da görebilirsiniz, hem de günümüz Türkçesine çevrilmiş halleri var. Ve ben de buradan lokum tarifini denemek istedim. Lokum tarifinde de gül suyu eklenmesi yazıyordu. Esasında ben kendim için lokum yapıyor olsam gülleri sevmediğim için içerisine başka bir esans koymayı tercih ederdim. Ancak ben bu kitaptaki tarifleri birebir uygulamak istediğim için gül suyu kullanacağım. Ve hayatımda da gül suyu sadece cildime sürdüğüm ve yemeklere falan katmadığım için alınan her gül suyunun yemeğe katılabilir olup olmadığı hakkında bir bilgim yok açıkçası. Bundan dolayı da gül suyumu da kendim yapayım dedim. Evet, şu anda ben size gül suyu tarifi göstereceğim. Arkasından birkaç gün içinde gül lokumu tarifi göstereceğim. İkisi de... Bugün annemle gül lokumu yapacağımız için ilk önce gül suyu yapacağız. Şimdi ben 300 gram kadar gül yaprağı topladım. Bu 300 gram gül yaprağımın 130 gramıyla gül şurubu yapacağım. Bu kitapta yer alan tariften size bahsetmiştim. Bir kısmıyla da yine bu kitapta yer alan güllü bir lokum tarifi var. Onu yapmak için gül suyu kaynatıp gül suyu üreteceğim. Piyasada satılan gül suların hepsi yemeğe katılıyor mu bilmiyordum çünkü. Gül suyunu ürettikten sonra birazını gül lokumunda kullanacağım. Bir kısmını da cildim için kullanacağım. Gül suyu yapmak için burada 200 gram kadar gülüm var. Su koyacağım üzerine ve bunu fokurdayana kadar yüksek ateşte, fokurdadıktan sonra kısık ateşte kaynatacağım. İyice rengi ve aroması çıktıktan sonra da süzeceğim. Gül suyu yapmak bu kadar. Ocağın altını en yüksekte açtım. Dediğim gibi kaynama noktasına gelene kadar bekleyeceğim. Kısık ateşte pişireceğim. Güllerin içerisinde 200 gram kadar gülün içerisine güllerin üstüne çıkacak kadar su koydum. Şimdi suyumuz kaynamaya başladı. Şöyle görelim. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. Ve 10 dakikada kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Gül suyu için kaynadıktan sonra 10 dakikada kısık ateşte tutmuştuk. Şimdi altını kapattım. Kapağı kapalı bir şekilde soğumasını bekliyorum. Sonra süzeceğim. Gül suyum hazır olacak. Gül suyumuz soğudu. Artık hazır. Neredeyse soğudu. Ben şimdi bunu süzgeçten geçireceğim. Yapraklarını da arındıracağım. Evet, bu gül suyumda şeker yok, bir şey yok. Sadece kaynatılmış gül suyu. Bunu çeşitli tatlılara aroma olarak koyabilirim. Cilt bakımı için kullanabilirim. Gül suyumu şimdi bir soğuduktan sonra şişeye aktaracağım. Hazır olmuş olacak.
Annemle gül suyu yaptık. Kanalımızın ana sayfasında yer alan katıl butonuna tıklayarak ya da videoların altında yer alan katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. İki değişik destek olma modeli var. Biri arkadaş, biri de en iyi arkadaş. Arkadaş modelinde ne kadardır kanalımıza destek verdiğinizi gösteren özel yıldızlar isminizin yanında gözükecek ve özel emojilerle yorum yapabileceksiniz. En iyi arkadaş modelinde ise arkadaş modelindeki ayrıcalıklara ek olarak Instagram'dan karşılıklı birbirimizi takip edeceğiz. Eğer ücretli olarak destek olmak istemiyorsanız bile kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Her şey için teşekkürler.